Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında pişmiş, çok lezzetli, ekşili, sumaklı, taze yaprakla yaprak sarması yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Başlamadan önce abone değilseniz de abone olup beğen tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek yarım kilogram yaprağı kaynatmaya başlıyorum. Sadece 3 dakika kaynar suda bekletmem yeterli olacaktır. Rengi dönene kadar fazla kaynatmayalım. Çünkü o zaman sararken yırtılır. Kaynadıktan sonra soğuk suyun altına tutalım. Daha fazla pişmemesi için. Çünkü durduğu yerde de pişebilir. Tencereye 1 su bardağı zeytinyağını ekledim. Bir baş kuru soğanı küçük küçük doğrandı. 2 su bardağı suyun içine 1 su bardağı tane sumak, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek sumağın ekşisini, lezzetini suya bırakmasını sağladım. İyice ısınmış olan yağın üzerine bir baş soğanı küçük bir el rondosunda rendelemiştim. Onu ekleyerek soğanın güzelce pembeleşmesini sağlıyorum. Burada 2 su bardağı pirinç var. Güzelce yıkıyorum. Süzülmesi için bir köşede bekletiyorum. Bu arada soğan da pembeleşti. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyerek güzelce kavuruyorum. Çok güzel kavuralım. Daha sonra süzülmüş olan pirincimizi ekleyelim. Şöyle biraz çevirelim. Baharat olarak 1 avuç kuru reyhan kullandım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı yeni bahar ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Baharatların miktarı size bağlı. Sevdiğiniz baharattan kullanabilirsiniz. Hangisini sarmaya, dolmaya yakıştırıyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi önce 1 su bardağı su ekledim. Daha sonra 1 su bardağı su daha ekliyorum. Güzelce lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Şöyle bir taşım kaynayınca zaten olan suyu da çekecektir. Bu arada ben yarım demet maydanozu güzelce yıkadım. İnce ince doğradım. Onu da iç harcımıza ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ocağın altını kapatıyorum. Maydanozları çok da pişirmiyorum. Artık iç harcımız hazırdır. Başka bir tabağa alıp soğumasını bekliyorum. Hafif ılınsın. Bu arada yapraklarımız da hazırdır artık. Sarma işlemine geçebiliriz. Sumak da güzel rengine görüyorsunuz. Ekşisini, rengini suyuna bıraktı. Harika oldu. Şimdi artık saralım. Önce tenceremin altına eski hiç kullanmadığım bir tabak, sadece böyle dolma işlerinde kullandığım bir tabağı tencerenin altına kapatıyorum. Yanmasın diye, dip tutmaması için. Artık yapraklarımızı istediğiniz kalınlıkta sarabilirsiniz. İster çok ince, isterseniz çok az iç harcı kullanırsınız. Eğer böyle orta kalınlıkta seviyorsanız biraz daha fazla iç harcı kullanarak onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Herkes biliyordur da ben bilmeyenler için söylemek istiyorum. Bu şekilde isterseniz tahtanın üzerinde, isterseniz elinizde, nasıl kolayınıza gelirse önce saplarını koparalım. Ters çeviriyoruz, ters yüzüne sarıyoruz. Yalnız onu da bilmeyenler için söylüyorum. Yaprağın ters olan tarafına iç harcımızı yeteri miktarda, ben 1 tatlı kaşığı kullanıyorum. Bu şekilde sarabilirsiniz. Çok da ince olmasın. O zaman da sanki sade yaprak yeniyormuş gibi oluyor. Çok kalın da olmasın. Böyle benim yaptığım gibi orta kalınlıkta gayet ideal. Ben şimdi bunu ayakta sarıyorum. Çıkacağım balkonumda oturarak hepsini bitirene kadar saracağım. İsterseniz karışık da yapabilirsiniz. Patlıcan,
biber, o şekilde de yapabilirsiniz. Ben bugün sadece yaprak kullanarak yapıyorum sarmayı. İşte böyle kalem gibi yapabilirsiniz. Bazen de elimde yapıyorum dediğim gibi. Ama ikisi de kolay. Bazıları elinde güzel sarar, bazıları tahtada da güzel sarar. Şöyle köşelerinden hafif kıvırıp sarabilirsiniz. Yapraklar da o kadar güzel ki tazeyken bol bol alıp buzluğunuza bırakabilirsiniz. Bir önceki videomda dondurucuda yaprak nasıl saklanır videosunu paylaştım. Fazlaca alıp saklayabilirsiniz. Salamura biraz tuzlu oluyor ama buzlukta dondurmak daha pratik, daha güzel oluyor. Elinizin altında taze taze çıkarıp sarabilirsiniz. Hepsini bitirdim ben. Şimdi tencerenin altına düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi sumak suyunu üzerine döküyorum. Rengini de görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Suyunun ölçüsü üzerine çıkana kadar su eklemek gerekiyor. Üzerinde suyu hafif gördünüz müydü? Ölçüsü odur. Üzerine bir tane kapak kapatıyorum. Şöyle biraz daha su ekledim üzerine çıkana kadar. Kaynamaya başlayınca ağır ateşte 40 dakika en kısık ateşte pişirdim. Gayet güzel oldu. Bu arada mutlaka yaprak sarmasının yanında cacık yaparım. Onu da bonus olarak gösteriyorum. Bir kase yoğurdun içine 3-4 diş sarımsağı havanda dövdüm. Tuzla beraber. Yoğurda kattım. 3 tane de salatalığı normal büyüklükte, bizi rendelemeyi sevmiyoruz. Böyle biraz iri iri doğradım. Biraz da zeytinyağı. İşte mis gibi bir yemek oldu. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda haberdar olursunuz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.